Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bugüne kadar sizlerle genel itibariyle orkidelerle alakalı değişik bilgiler, değişik kürler paylaşmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Bundan sonra da bu paylaşımlarına devam edeceğim. Ama bu paylaşımlarının gelmesini istiyorsanız lütfen başta söylediğim gibi kanalımı özellikle takip etmeyi ve videomu sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Bugün sizlere paylaşacağım konu orkideler özelinde ve diğer bitkilerimizle alakalı sulardaki sertlik oranı, sulardaki pH derecesi, bu sertliği düşürme, pH derecesini düşürme, bitkilerimize bu suların daha faydalı olabilmesi adına neler yapabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Suyu yumuşatma adına ve suyun pH derecesini düşürme adına kullanabileceğimiz en önemli ve doğal malzemelerden bir tanesi limondur. Yaklaşık 5 litrelik suyun içerisine bir tane limon suyunu döktüğümüz zaman suyumuzun pH derecesini bitkilerimizin tam istediği derece olan 5,5-6 derece 5,5-6 seviyelerine çekiyor pH derecesini. Şöyle yani pH derecesi derken pH seviyesi derken şunu söyleyeyim. pH seviyesi insandaki yüksek tansiyon ve düşük tansiyona benzer. İnsanlardaki kan basıncı yüksek veyahut da düşük olduğu zaman nasıl problem olursa pH seviyesi düşük veyahut da yüksek olduğu zaman da bitkilerde bu şekilde problem olur. Şimdi limon gerçekten hem bizim kan seviyemizi düşürme adına hem bize çok faydalı. Gerçekten çok faydalı bizim için. Aynı zamanda da bitkilerimiz için çok faydalı bir besin. Limonu biz sudaki pH derecesini düşürme adına kullandığımız gibi değişik mineraller limonun içerisinde C vitamindir. Antioksidan bir maddedir. Yani bunlar olduğu gibi suyumuzun kalitesini de yükseltme adına çok değerli bir malzemedir bizim için. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani limonu kullanmadan önce orkidelerinizi çeşme sularından direkt sulamayın. Suyu kesinlikle dinlendirtirin. Çünkü içerisinde klor var. Klor da eğer su dinlenmezse, kloru dışarı çıkmazsa, yani kloru atmazsa toprağınızın içerisindeki yararlı mikroorganizmaları öldürecektir. Yararlı bakteriler öldürecektir ve bitkiniz iyi beslenemeyecektir. O yüzden size ilk tavsiyem suyunuzu kesinlikle en azından bir 6-7 saat bekletmenizi tavsiye ediyorum. İkinci, beklettiğiniz bu suyun içerisine başta söylediğim gibi 5-6 litrelik suyun içerisine bir tane limonun suyunu iyice sıkarak suyun içerisine ilave ettiğiniz zaman suyun o asidik dengesini bitkilerin tam istediği seviyeye getirecektir. Biraz önce gösterdiğim gibi suyumun içerisine limon suyumu döktüm ve daldırma yöntemiyle de şu an bitkilerimi suluyorum. Her defasında bunu yapmanız gerekiyor. Yani hem dediğimiz gibi hem suyun sertliğini düşürme hem de pH derecesini düşürme adına her defasında yapmanızda fayda var. Bunun daha önce paylaştığım kürler gibi böyle aralıklı değil yani. Bu suyu nasıl suluyorsanız suyun kaliteli olması adına yani her hafta bir kez iki kez durumuna göre orkideleri nasıl suluyorsanız aynı şekilde bu suyun kalitesinin artması adına limonu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum.
Tabii limon, bu suyun içerisinde limon kullanıldığı zaman da yine mantar hastalıklarına ve değişik hastalıklara karşı da bitkilerimizi, orkidelerimizi dirençli hale getirecektir. Çok önemli. Burası da çok önemli yani. Bitkilerimizin dirençli hale gelebilmesi adına, güçlü olabilmesi adına limon suyu gerçekten önemli. Limonun sadece insanlara faydası değil yani. Limonun bütün canlılara aslında faydası var. Şimdi bitkilerde nasıl, yani orkideler için sulama ve su hayati bir önem taşıyor. Hayati bir önemi var orkidelerde sulamanın. Her suladığımızda gerçekten su kalitesinin yüksek olması lazım. Su kalitesinin iyi olması lazım. pH derecesinin her defasında dengeli olması lazım. Sertliğinin her defasında dengeli olması lazım. Yani yapacağımız bir hata, yani yanlış bir sulama veyahut da yanlış gübreleme veyahut da yanlış bir hata kesinlikle bitkilerimizin solmasına, çürümesine, hastalanmasına, hastalıktan sonra da bitkilerimizin yani söylemek istemiyorum aslında ama ölmesine sebep olabilir. Onun için yani sulama noktasında çok dikkat etmek lazım. Buraya kadarki videomda orkidelerimizi sularken su kalitesini yükseltmede limon kullanımından bahsettik. Buradan sonra da orkidelerimizin yaprak bakımında, gövde bakımında limon kullanımı, orkidelerimizi steril etme, mikroplardan ve mantarlardan, zararlı haşerelerden korunması adına limon kullanımını anlatacağım. Şimdi limon dediğimiz gibi suyun kalitesini yükseltiyor, köküne faydalı. Yani bitkinin tamamına faydalı. Aynı zamanda limon içerisinde değişik asitler olduğundan dolayı mikropları öldüren, aynı zamanda mantarları öldüren, aynı zamanda da haşerelerden bitkilerimizi ve özellikle orkidelerimizden haşereleri uzaklaştıran bir malzeme olduğundan dolayı bitkilerimizi, yani orkidelerimizin yapraklarını bunlarla silebiliriz. Şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Orkidelerimizin yaprak temizliğini limonla yaparken direkt limonla yapmayacağız. Buna dikkat edeceğiz. Bir bardak suyun içerisine yaklaşık böyle bir çay kaşığı veyahut da bir tatlı kaşığı şeklinde limon suyu dökersek bu yeterlidir. Yapraklarımızı silerken özellikle şuna dikkat etmek lazım. Bir, yaprak gördüğünüz gibi yaprakların üzerini sildiğiniz gibi yaprakların altını da silmenizde fayda var. Yaprakların altı da tozlanıyor, yaprakların üstü de tozlanıyor. Şimdi sildiğimiz zaman neden siliyoruz? Çünkü evimizde genel itibariyle her tarafı mobilyalarımızı siliyoruz. Mobilyalarımız canlı olmamasına rağmen siliyoruz. Ki orkidelerimiz canlı. Orkidelerimizin yapraklarından nefes alıyor. Mesela bizim nefes alırken nasıl tıkandığı zaman, boğazımıza bir şey kaçtığı zaman nefes almakta nasıl zorlanıyorsak, aynı şekilde orkidelerimizin yapraklarının üzerine konan değişik tozlar orkidelerimizin fotosentez yapmasına, nefes almasına, hava almasını engelliyor. Bundan dolayı belirli düzenli aralıklarla yaprak bakımını yapmak lazım. Bunu yaparken suyla da yapabilirsiniz. Ama limon gibi doğal asidik bir madde varken elimizde, bunu incelterek hem bu asidik madde ile yapraklarımızın üzerinde oluşabilecek mantarların önüne geçeceğiz. Orkidelerimizden değişik haşeraları, biti gibi, küçük sinekler gibi değişik haşereleri uzaklaştıracağız. Aynı zamanda yapraklarımızın üzerindeki hava gözeneklerini açarak bitkilerimizin, orkidelerimizin çok güzel nefes almasını sağlayacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz
beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, bitkilerinizle kalın.